Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda salopet tulum örneğini yapacağız hep birlikte. Bu videomuzdaki örnek 0-3 ay bebeklere uyumlu şekilde yapıldı sayılarımızda. Tek parça halinde öreceğiz salopet tulumumuzu. Bu şekilde anlatıma başlayabiliriz. Modelimizin ilk başlangıç aşamasında 30 ilmek çekiyoruz. 30 ilmeğimizi 2 sıra haroşa şeklinde örüyoruz. Bu tam ilmek açmadan önceki ilk kısım oluyor. 30 ilmeğimizi bu şekilde 2 sıra ilk olarak örelim. Şimdi ilmek açma kısmından başlayacağız ve ilmeklerimizi 4 tane ilmek açacağız. Her ilmeğimizi 15 sırada bir, 15 sırada bir, 15 sırada bir şeklinde ilmeklerimizin açılımını yapacağız. İlk ilmek açma işlemini yapalım. Evet, ilmek açarken önce 3 ilmeğimizi örelim. 2 ve 3. Bir tane ipimizi dolayalım şu şekilde ve şu 2 ilmeğimizi keselim. Şu şekilde önden keselim. Arkadan biraz zorlayacak. Ve son 5 ilmek kalana kadar haroşa örmeye devam edelim. Şimdi önce 2 ilmeğimizi, 5 ilmeğimiz kaldı. Şişimizde bu 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ip doluyoruz ve şu örgümüzü 3 tane ilmeğimizi haroşa şeklinde devam ediyoruz. İlk ilmeklerimizi açtık. İlmek arka kısmının devamını şimdi yapıyoruz. İlk açtıktan sonra 2 3 ilk açtığımız tarafı bu şekilde şöyle alıyoruz. Daha sonra yine haroşamıza devam ediyoruz. Sıra sonunda diğer iliği açtığımız yeri de aynı şekilde öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Şimdi ilk açtığımız kısma geldik. Bu ilmeği, yani o ip dolamıştık ya, o ilmeğimizi bu şekilde yine alıyoruz ve son 3 ilmeğimizde yine haroşa yapıyoruz. Böylelikle ilk başlangıçtaki şu ilk kısmını açmış olduk. Şöyle tutalım. Göreceksiniz zaten. Aynı şekilde burası da. Şimdi şöyle bir şey var. 15 sırada bir ilik açacağız. Biz toplam 4 tane. Böyle ilk açtığımız zaten 1, 2, 3, yani toplam 4 tane ilk ile beraber ilik açacağız. Onu da 15 sırada bir yapacağız. Yani 14 sıra düz haroşa öreceğiz 30 ilmeğimizi. Daha sonra bir ilmek daha açacağız. İlik daha açacağız. Şimdi 14 sıra arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan bu haroşa örgümüze devam edelim. Tekrar ikinci ilik açma kısmında videomuza devam edelim. 14 sıra haroşamızı ördük. İlk açtığımız sıradan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra haroşamızı örüyoruz. Şimdi ikinci iliğimizi açacağız. 15. sıramızda ilik sıramız. Şimdi iliğimizi açacağız. Yine aynı buradaki işlem gibi
3 tane örelim. 2 3 ipimizi doluyoruz ve öndeki 2 ilmeğimizi, şu 2 ilmeğimizi kesiyoruz. İlk işlemimiz tamam. Şimdi son sıra 5 tane haroşa kalana kadar ara kısmı düz haroşa şeklinde normal örüyoruz. Dört beş tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi ilk olarak kesme işlemini yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bir aldık. Sonra ipimizi doladık ve bu şekilde 3 ilmeğimizi normal haroşamızı ördük. Pardon. Haroşamızı bu şekilde ördük. 2 ilimizi de ikinci sıramızda açmış olduk. Şimdi arka kısmını normal örüyoruz. Haroşa örgüye devam. İliğimizi de haroşa alıyoruz. Bu şekilde ikincilik kısmımız da açılmış oluyor. Sıra sonuna kadar, yani ikincilik kısmına kadar haroşamıza devam edelim. Yine ilik kısmını haroşa örüyoruz. İlk 3 ilmeğimizi de yine haroşa devam. Şimdi ikinci iliğimizi de, düğmelerimizi de açmış olduk. İki kısımdan da. Yine 14 ilmek, hiçbir arttırma eksiltme yapmadan haroşamızı örüyoruz. 15. sırada bir tane daha ilik açıyoruz. Sonra 14 sıra örüp bir ilik daha açıyoruz. Bu ilerletelim, bu kısma kadar gelelim. Son ilmek kısmını da açalım. Ondan sonra eksiltme işlemine başlayacağız. Böyle 4 ilmeğimizi de böylelikle ilik kısımlarını da açmış olduk. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Yani şu kısma geldik. 4. iliğimizi de açtık. Toplamda 14. sıranın 15'inde 4 tane iliğimiz olmuş oldu. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Bunu da şu şekilde şöyle yapıyoruz. Köşe kısımlarda 5 tane ilmeğimiz oluyor. 5 ilmekten sonra kesme işlemi yapıyoruz. Arttırırken de aynı şekilde 5 ilmeğin hemen yan kısmından arttırma işlemi yapıyoruz. Önce kesme işlemini yapalım. Şöyle yapıyoruz. 5 tane örelim. Haroşa 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6. ve 7. ilmeğimizi kesiyoruz. Bir kesme işlemi yaptık. Ve sıra sonunda bir tane daha yapacağız. Son 7 ilmeğimiz kalana kadar haroşa örelim. Yedi ilmeğimiz kaldı şu anda. Şimdi de buradaki 6 ve 7. ilmeğimizi kesiyoruz. 5 ilmeğimizi normal haroşa örüyoruz. Böylelikle ilk kesme işlemini yapmış olduk. Arka kısımda normal örüyoruz. Hiçbir kesme işlemi yapmadan, kesme işlemini sadece ön kısımda yapıyorsunuz. Ve zaten 4 kere yapacağız kesme işlemini. Arka kısmını normal örelim. Sağdan ve soldan birer kestik. Her sırada 2 ilmek de kesmiş olduk böylelikle. Şimdi arka kısmı
bitirelim. Bu şekilde arka kısmı bitirdik. Şimdi ön kısma geldik. Bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimizi örelim. 2 4 ve 5. 5 ilmeğimizi ördük. Yine 6. ve 7. ilmeğimizi kesiyoruz. Bir tane daha kesmiş olduk ve son yine 7 ilmeğimiz kalana kadar haroşamızı örelim. Yedi ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine buradaki 6. ve 7. ilmeğimizi kesiyoruz. Ve 5 ilmeğimizi normal haroşa örüyoruz. Bu şekilde ikinci kez kesme işlemimizi de yapmış olduk. Arka kısmı yine normal düz örüyoruz. Sonra ön kısımda bir kere daha keseceğiz. Yine arka kısmını normal örüyoruz. Sonra ön kısımda bir tane daha kesiyoruz. Yani toplamda 4 tane 4 sırada kesme işlemi yapmış oluyoruz. Daha sonra şişimizde 22 tane ilmeğimiz kalacak. Bu 22 ilmeğimizi bir kere bir gidiş geliş olarak yani bir haroşa sırası sadece öreceğiz. Ondan sonra da arttırma işlemine başlayacağız. Şimdi ben 2 kere daha kesme işlemini yapıp bir sırada normal 22 ilmeğimi ördükten sonra arttırma işlemine birlikte devam edeceğiz. Şimdi 4 kere kesme işlemini yaptım. Bu şekilde 4 tane kestik, sonra bir sıra gittik geldik haroşa sırası ördük. Şimdi arttırma işlemine başlayacağız. Arttırma işleminde yine aynı 20 sıra yani 20 kere bir sağdan bir soldan arttırmış olacağız ilmeğimizi. Şimdi ilk sıramızda 1 2 3 4 ve 5 tane örüyoruz. Daha sonra şu şekilde bir arttırma yapıyoruz. Sonra son 5 ilmek kalana kadar ara kısmı örüyoruz. Bu şekilde ördük. Şimdi bir kere daha arttırma işlemi yapıyoruz. Arttırma işlemi sadece ön kısımda yapıyoruz. Arka kısmını düz bir şekilde örüyoruz. Arttırdığımız ilmeğimizi de bu şekilde örüyoruz. Arka kısmı aynen bu şekil. Şimdi ön kısımda bir arttırma daha yapalım. Diğer 18 sırayı da daha sonra yapmış olacağız. 5 tane örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Ve ara kısmı son 5 ilmek kalana kadar haroşa örüyoruz.
Son 5 ilmeğimiz kaldı. Yine bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve 5 ilmeği bu şekilde örüyoruz. İkinci arttırmamızı da bu şekilde yapmış olduk. Toplam 2 sıra arttırmamızı arka kısmı şimdi normal öreceğiz. Şimdi 18 sırada arttırma yapacağız. Yani bu 2 sırayla beraber toplam 20 sıra bu şekilde arttırmış olacağız. Şimdi 20 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra örgümüze devam edelim. Şişimizde toplam 60 ilmeğimiz var. Buradaki bir sıra örmüştük ya hani sadece hiçbir arttırma eksiltme yapmadan ilk kestikten sonra 22 ilmeğimizi, ondan sonra 19 sıra arttırma işlemi yaptık ve şişimizde 60 ilmeğimiz var şu anda. Yani artık arttırma işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu köşe kenarları için, yani bu uzunluğu yapmak için buradan 20 ilmek çıkaracağız. Sonra dönüşte buradan 20 ilmek çıkaracağız ve toplam 100 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi önce bu kısımdaki ilmek çıkarma işlemini yapalım. İlmek çıkarma işlemi yaparken şöyle yapıyoruz. İlk iki ilmeğimizin arasından şu şekilde ipimizi çıkarıp ilmeklerimizi çıkarmaya başlıyoruz. Birincisini çıkardık. Yine aynı şekilde bu ve ilk ilmeğin arasından şöyle ilmeğimizi çıkarıyoruz. Böyle toplam 20 tane bu tarafta ilmek çıkaracağız. Sayalım birkaç tane olduğunu. 10 tane oldu. Şimdi olmuş yani yaptığımız. Bir 10 tane daha çıkaracağız ilmek. 12, 13, 14, 15, 16, ve sonuncu 20. ilmeğimizi de
çıkarmış olduk böylelikle. Toplam 20 ilmeğimizi çıkardık. Şimdi bunu örmeye başlayalım. Bu şekilde sıramızı haroşa tamamlayacağız. 20 ilmeğimizi böyle ördük. Haroşa şeklinde. Yine aynı şekilde şimdi bu sıramızı böyle örüyoruz. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde haroşa örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Sonra dönüşte yani arka kısımda da böyle örülüyor. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Daha sonra arka kısma geçtiğimizde bu sefer arka kısımda yine burada çıkardığımız ilmek gibi 2 ilmek arasından 20 tane ilmek çıkarırız. O da bu taraf olacak. Yine aynı şekilde bunu da örmeye başlıyoruz. Sonra 100 ilmeğimiz olacak şişimizde. Hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan toplam 38 sıra şu kısım kol kısmına kadar yani 38 sıra haroşa öreceğiz. Şimdi bu 38 sırayı örelim. Daha sonra kol işlemine başlayabiliriz. 38 sıra haroşamızı ördük. Söylediğimiz gibi 100 ilmeğimizi 38 sıra ördük. 38 diş buradan sayarsınız zaten. Şimdi kol kısmına başlayacağız. Kesme işlemini. Bunun için de önce 20 ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Kesme işlemini yaparken de önce 5 tanesini haroşa öreceğiz. Sonra 6. ve 7.yi kesip 17 tanesini normal öreceğiz. Yani şu şekilde 1 2 3 4 5 taneyi ördük. Şimdi 6. ve 7. ilmeğimizi yönünü değiştirip şu şekilde kesiyoruz. Böylelikle ilk kesme işlemini yapmış oluyoruz. Sonra 6 ve 7'yi kestik. 8. 9. 10 11 20. O attığımız 20 tane ilmek vardı ya hani köşede. O işte o 20 ilmekte yapıyoruz bu işlemi. Şimdi ön kısımda bir ip kestik. Şimdi arka kısmı normal bir şekilde örüyoruz.
Şimdi çeviriyoruz. Yine bir kesme işlemi daha yapacağız. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimizi örüyoruz. 3, 4, 5. 6. ve 7. ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Şu şekilde kesiyoruz. Ve zaten ayrımı anlayacaksınız artık. Şu şekilde bir kesme işlemi daha yapmış olduk. Arka kısmı yine hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Bir kere daha kesme işlemi yapalım. Daha sonra şişimizde 8 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam edeceğiz. Bir tane daha keselim. Yine 5 tane örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Ve 6. ve 7. ilmeğimizin yönünü değişiyoruz. Şimdi ikisini bir alıp bir tane daha kesmiş olduk. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın yer de belli olmaya başladı. Şimdi şöyle bir şey yapacaksınız. Arka kısmı yine normal öreceğiz. Ön kısımda kesme işlemine devam edeceğiz. Şişimizde toplam 8 tane ilmek kalana kadar, yani kol uzunluğunu yapacağız. 8 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam edelim. Daha sonra omuz askısının kaç ilmek olduğunu, sıra olduğunu tekrar sizinle paylaşacağım. 12 sıra eksiltmemizi yaptık. Şişimizde 8 ilmeğimiz kaldı askımız için. Şimdi bu 8 ilmeğimizi 28 sıra, yani 28 diş haroşa öreceğiz. Ondan sonra bu kısmımız bitmiş olacak ve arka kısım işlemine başlayacağız. Önce 28 diş haroşamızı örelim. Askı işlemimizi de bitirelim ve bu kısmımıza başlayalım. Kol kısmında uzunluğunu yaptık. Askımızı da yaptık. Şimdi arka kısmını yapacağız. Arka kısmını yapmaya başlarken önce ilmeğimiz için ip bağlayacağız. İpimizi bağlayalım. Şimdi bu sıramıza başlıyoruz. Burada da yine aynı şekilde 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. Ve 2 tane, yani 6 ve 7. ilmeğimizden kesiyoruz. Şimdi yine son 27 ilmek kalana kadar haroşamızı örmeye devam ediyoruz. Son 20 ilmeğimize dokunmayacağız. O çünkü diğer tarafın askısı için kullanacağız. 7 ilmeğimizde, yani 27 olmasının sebebi de o 7 ilmeğimizi de arka kısım için kullanacak olmamız. Yani arka kısımdaki şu kesme işlemlerini yapıyoruz şimdi. ...27 ilmek kalana kadar şöyle devam edelim. 27 ilmeğimiz kaldı. 20 ilmeğimize hiç dokunmuyoruz. Şimdi diğer kısımdaki kesme işlemini 7 tane olan ilmeğimizden yapacağız. Yani 6. ve 7. ilmeğimizi kesiyoruz. Diğer 5 ilmeğimizi normal haroşa örüyoruz. Şimdi bu kısma hiç dokunmayıp dönüyoruz ve arka kısmı normal haroşa şeklinde örmeye devam ediyoruz.
Arka kısmı bu şekilde örelim. Ön kısımda kesme işlemini tekrar yapalım. Ön kısma geçtik şimdi. Yine bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Önce 5 tane haroşamızı örüyoruz. 6. ve 7. ilmeğimizi yine kesiyoruz. Daha sonra yine son 7 ilmek kalana kadar haroşamızı örüyoruz. Son 7 ilmeğe kadar haroşamızı örelim. Bu taraftaki kesme işlemini de yapalım. Evet, şimdi 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimizin yine 6. ve 7.sini şöyle kesiyoruz. Daha sonra 5 ilmeğimizi normal örüyoruz. Şimdi tekrar arka kısmını normal bir şekilde örüyoruz. Ön kısımda yine kolda yaptığımız gibi 12 tane kesmiştik. Arka kısımda da aynı şekilde 12 tane sağdan ve soldan kesme işlemi yapıyoruz. Önce kesme işlemimizi yapalım. Daha sonra diğer kol kısmına geçelim. Şişimizde sağdan ve soldan 12'şer tane 24 tane kestiğimizde 36 ilmeğimiz kalacak. Şimdi kesme işlemimize dediğimiz gibi devam edelim ve arka kısmını da kapatıp diğer kol askı kısmını yapalım. Bu kısmımızın da başlangıcını yapalım. Daha sonra iki kısmını da tamamen bitirmiş halde düğmelerimizi dikmemiz kalacak bir tek. Şimdi bu 20 ilmeğimizi şu kısmı yapacağız şimdi. Bu 20 ilmeğimizi kesme işlemine yine aynı bu koldaki gibi önce 5 ilmeğimizi örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6. ve 7. ilmeğimizin yönünü değişip bu şekilde kesiyoruz. Bir daha gösterelim. Bu şekilde kesiyoruz. Sonra sıra sonuna kadar haroşamıza devam ediyoruz. Bunda da yine aynı diğer koldaki gibi sadece ilk 5 ilmekten sonra 6. ve 7.'de kesme işlemi yapıyoruz. Arka kısmı normal bir şekilde örüyoruz. Şimdi zaten arka kısmını da birlikte yapalım. Arka kısmında bu şekilde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan normal haroşa örüyoruz. Daha sonra önde yine kesme işlemi yapacağız. Bu sıramızda da yani bu kolda da 12 kere kesme işlemi yapacağız. Şişimizde yine 8 ilmeğimiz kalacak. 8 ilmeğimizi 28 diş haroşa öreceğiz. Ondan sonra kesme işlemi yapıp bu kolumuzu da bitirmiş olacağız. Evet, arka kısmını ördük. Bir kere daha kesme işlemini birlikte yapalım. Yine 5 ilmeğimizi örelim. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6 ve 7. ilmeğimizin yönünü değişiyoruz ve ikisini bir alıp kesme işlemi yapıyoruz. Daha sonra yine burayı örüp arkasını düz örüyoruz. Tam 12 kere kesiyoruz ve şişimizde 8 ilmek kalana kadar. 8 ilmek kaldıktan sonra bu kısmı yapıyoruz zaten şu an. 28 diş haroşa örüyoruz. Ondan sonra işlemimiz bitmiş oluyor ve bu kısmı da bitirmiş oluyoruz. Burayı da 12 kez kesiyorduk. Toplam 36 tane ilmeğimiz kaldığında kapatıyorduk. Daha sonra kol askılarımızı dikiyoruz ve düğmemizi dikiyoruz. Önce bitirelim. Daha sonra düğme işlemi için tekrar videomuza devam edelim. Ve bu şekilde kol kısımlarını da kestikten sonra arka kısmını da kestik. Şimdi düğmelerini takacağız. Ben şu şekilde düğmeler buldum. Çok da hoşuma gitti. Güzel de olacağını düşündüm. Şimdi bu düğmelerimi takıp daha sonra artık tamamen bitmiş halini görebilirsiniz. Evet, tulumumuzun son hali bu şekilde. Düğmelerimizi de taktık, ilikledik ve
Son hali bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir modelde görüşmek üzere. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bize bildirebilirsiniz. Yeni bir modelde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.